Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşe'nin El İşi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alize Angora Gold simli ile karşınızdayım. Simli bir ip. İpimin renk numarasını vermek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa 404 numara ipimin renk numarası hanımlar. Şöyle 4 numara tok kullanıyorum. 1.60 milim. Bugün yine model anlatımı yapmayacağım. Daha önce anlattığım bir modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım. Yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için pratik bir şekilde kol ve yaka kesimi nasıl yapabilirsiniz onu sizinle paylaşacağım hanımlar. Şöyle bu modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım. Siz ilk kez bu videoyu izliyorsanız detaylı anlatımı linkini, videonun detaylı anlatım linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan tıklayarak izleyebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip dönüyorum. Şimdi burada kol altı için yuva yapacağız hanımlar. Onu nasıl yapacağız? Şöyle onu şimdi size göstereceğim. Şöyle 2 kere doluyoruz burada. Şimdi burada şöyle 1, 2, 3, 4, 5 zincir 2 kere doluyorum. Araya batıyorum. Şöyle 1, 2. Burada şu tepede yaptığımız zinciri yapmayacağım için 4 tane şöyle bir öreceğim. Şöyle 4 tane trabzanımı burada bir örüyorum hanımlar. Dediğim gibi burada şu yuvayı yapmayacağız. Çünkü buraya model değil. Trabzanlarımız gelecek. Şimdi yine zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekip bakacağım 2 kere doluyorum. Diğer yuvamın içine batıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir 2 kere doluyorum. Burada artık tam model yapacağım hanımlar. Şöyle 1, 2, şöyle bir kapatıyorum. 5 zincir çekiyorum. Tepeye şöyle kapatıyorum. 2 kere doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Trabzanlarımı 2 tane 2 tane bir kapatıyorum onunla. Bu şekil. Burası bizim kol altı oyuntumuz olacağı için trabzanlar gelecek oraya bir sonraki sırada. Şimdi buraya kadar örmeye devam edeceğim. Normal bir şekilde öreceğim. Gelelim kol altı kesimine kadar öreceğim. Geleceğim burada beraber kol altı oyuntusunu yapacağız hanımlar. Evet hanımlar şöyle gittim döndüm. Burada herhangi yaka kesimine daha başlamadım hanımlar. Buraya yuva yapmıştık. Şimdi bir zincir çekiyorum. Modelimi ördüm. İpimi doluyorum. Buradaki zincirin içine giriyorum. Şöyle zincire batıyorum. 2 kere doluyoruz. Üç. Şöyle 4. Buradaki topladığımız trabzanların tepesine de batıyorum. Şöyle 5. Buranın içine 3 tane ördüm hanımlar. Şimdi burası böyle devam edecek. Şimdi normal kol altı oyuntusu olacak. Trabzanlarımızı öreceğiz burada. Aynı şekilde 1,
2 zincirin için altından giriyoruz. 3 4 5 6 şöyle 7 tane zincirimiz var. 7 tane trabzan. 2 kere doluyorum. Buradaki topladığımız trabzanların tepesine batıyorum. Bir trabzan ipimi doluyorum. Zincirin altından giriyorum. Bir, iki, üç, bir tane daha buraya örebiliriz. 4 tane trabzan da buraya ve trabzanlarımın tepesine batıyorum onları. Burası bizim kol altı oyuntumuz olmuş oldu hanımlar. Zincirime batıyorum. Ve bu şekilde şu kadar bir modelimiz kol altı oyuntusu olacak. Burası devam edeceğiz. Şimdi ben burada ipimi keseceğim hanımlar. Bunun için bu tarafı gösterdim ki şöyle zaten diğerini önceden burada da giderken zinciri yine burada olduğu gibi yaparsınız. Gelirken trabzanlarınızı yapıp devam edeceksiniz. Burada kesim olmaz bu tarafta. Burada şöyle ipimizi koparıp bu şekilde dönüyoruz arka yüzüne. Şöyle bir sıkılaştırma zinciri yapıyorum. Bakın burada sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. trabzanımın tepesine batıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 zincir 2 kere doluyorum. Şöyle trabzanlarımızın tepesine tek tek batıyoruz. Trabzan örüyoruz. Burası artık bizim dönüş noktamız. Kol altında. Şöyle 5 tane zincirle beraber trabzanımız oldu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 zincir 2 kere doluyorum ve normal bir şekilde modelimi örmeye devam ediyorum hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir tepe kısmına batıyorum. Şöyle kaydırmayla kapattım. 2 kere doluyorum. Aynı yere batıyorum. Kapatmıyorum. Şöyle ikisini bir kapattım. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Normal bir şekilde modelimizi şöyle şuraya yakaya gelince beraber kesmeye başlayacağız hanımlar. Kol altında herhangi bir işlemimiz kalmadı. Kol altı oyuntumuzu yapmış olduk bu şekilde. Evet hanımlar, şimdi yaka kısmına geldim. Burada yapmamız gereken ne? Şurada 5 tane zincirimiz var. 5 tane çekmiyorum. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. 2 kere doluyorum. Şöyle trabzanımın tepesine batıyorum. Kesimi yaptığımız için 4 tane eksik zincir çektik. Sadece bir zincir çektim. Bu şekilde kesime başlamış olduk hanımlar. Yaka kesimini. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve dönüyorum. 2 kere doluyorum. Dibindekine değil. Bir sonrakine batıyoruz. Evet hanımlar. Şimdi burada ne yapacağız? Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. 5 tane zincir. Buranın içine şöyle yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum.
Bakın bu şekil. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Burada 2 kanadımız var ya, 2 yaprağımız. Sadece bir yaprak yapacağım hanımlar. İkinciyi yaparsam bunun da 5 tane fazla oldu. Şöyle 2 tane. Tiftikli ip olduğu için takılabilir. 1-2 zincir çekip şöyle, çünkü kesim olduğu için evet 2 tane yeterli hanımlar. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir, 2 kere doluyorum. Aynı yere batıyorum. Şöyle yaprağımı yapıyorum. 1 2 3, hepsini bir kapattım. Arada bir zincir, ipimi 2 kere doluyorum diğer yuvanın içine. 1 2 3, hepsini bir kapattım. 1 2 3 4 5 zincir, dibine sık iğne ile sabitliyorum. Bakın, kesime başladığımız için bir yaprak, 2 yaprak değil. Bakın burada şimdi 2 yaprak. 1 2 3 4 5 zincir, 2 kere doluyorum. 2 3, bir zincir. Bakın şimdi buraya kadar örmeye devam. Burada zaten herhangi bir işlemimiz yok hanımlar. Şurada yaptığımız gibi gelip dönüşümüzü sağlayacağız. Yakaya gelince yine beraber kesime devam edeceğiz. Evet hanımlar, yaka kısmına geldim. Şöyle modellerimi yaptım. Buradaki yarım modelimiz var. Şimdi ne yapıyoruz? 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 kere doluyorum, modelimi atlıyorum. Şu kenar trabzanlarımızı örüyoruz hanımlar. Bu şekil. Bir modeli bitirmiş oluyoruz. Bir 2 3 4 5 zincir ve dönüyoruz. 2 kere doluyorum. Dibindekine değil, bir sonrakine batıyorum. Kenar trabzanlarımızı örüyoruz. Şimdi burada hiç zincir çekmeyeceğim. Hiç zincir çekmeyeceğim. 2 tane yaprak yapacağım hanımlar. Niçin? Çünkü zincir çekersem yine şöyle yaprağımı da biraz daha kısa tutacağım. Şurası boşluk kalmasın. Çirkin durmasın hanımlar. 1 2 3, hepsini bir kapattım. 1 2 3 4 5 zincir, aynı yere batıyorum. Bu şekilde. 1 2 3 4 5 zincir, aynı yere batıyorum ve yaprağımı örmeye devam ediyorum. Bu sırada bu şekilde bir kesim yaptım hanımlar. Şimdi ben örmeye devam edeyim. Tekrar yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz. Evet hanımlar, şöyle geldim. Şu modelimizi örmeye, yaka kesimine geldik. Bir ikisini bir kapatıyorum. Burada 3 tane zincir çekiyorum. 5 değil, 3 tane çekeceğim. Çünkü bir kanat öreceğim için 3 tane yeterli. Hiç bir tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum ve kenar trabzanlarımızı örüyoruz.
Bunlar ben burada 2 tane şöyle tekrar batıyorum. 4 tane olması gerek. Bir şöyle sıkılaştırma ve kenar trabzanlarımızı yapıyoruz. Bakın zincir çekmeden yine kesim yapmış oldum. Trabzanlarımı yapıp geliyorum. Evet hanımlar, yine geldim yakaya. Şöyle yani trabzanlarımı yaptım, döndüm. 2 zincir çekip buraya sık iğne ile şöyle yuvanın içine sabitliyorum. 2 tane zincir. 1 2 3 4 5 zincir. Aynı yere batıyorum. Yaprağımı yapıyorum. 2 kere doluyoruz. Buraya yine tekli yaprak yapıyorum hanımlar. Çift değil. 2 yaprak değil, bir yaprak yapıyorum. Ve bir zincir çekip diğer modele geçiyorum. Normal bir şekilde yapraklarımızı örmeye devam ediyoruz hanımlar. Şimdi yakaya gelene kadar örmeye devam edeyim. Geleyim yakaya beraber devam edeceğiz. Evet hanımlar, yaka kısmına geldim. Yine 1 2 3 zincir çektim. 2 kere doluyorum. Kenar trabzanına batıyorum. Var. Yarımı da şöyle kenar trabzanına batıyorum. Kenar trabzanlarımı örüyorum. Bir 2 3 4 5 zincir. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Kenar trabzanları örüyorum. Artık kesimi bitiriyorum hanımlar. Zaten 2 modelim kaldı. Gördüğünüz gibi bir zincir çekiyorum. 2 kere doluyorum. Buradaki modelin içine batıyorum. Şöyle yapraklarımı yapıyorum. Artık kesim yapmıyorum. Bakın modelimiz bitmiş oldu. Bakın yakamız bu şekil. Şimdi düz bir şekilde örmeye devam edeceğim. İki model şöyle kesim olmadan öreceğim. Daha yaka ortaya çıkmış oluyor hanımlar. Onu örüp kamera arkasında geliyorum. Kesimimiz bitti. Düz bir şekilde örmeye devam ediyorum. Evet hanımlar, şöyle düz bir şekilde ördüm. Yakam da ortaya çıkmış oldu. Şöyle şurada ilk 2 sırayı biraz uzun çekmişim trabzanlarımı. Onu daha kısa çekebilirsiniz. Şöyle biraz uzun olduğu için şunları biraz daha kısa çekebilirsiniz. Ben uzun çektiğim için şöyle biraz kötü duruyor hanımlar. Yakası falan çok da düzgün kesimi oldu. Bakın aynı şekilde, yani siz daha kesmeye devam edecekseniz zaten aynı şekilde devam edersiniz. Çok da güzel bir model. Başka yerde de yok. İlk bende göreceğiniz bir model hanımlar. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Şöyle şu lastiği de istediğiniz gibi şu eteğini ucuna lastik yapabilirsiniz veya da bir oyayla süsleyip etrafını o şekilde kullanırsınız. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.